Mavi balinaların okyanuslarındaki o devasa dünyasına hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, gerçekten devasa bir dünya. Elimizdeki kaynaklar da bu yönde. Yani gezegenimizde yaşamış en büyük canlıya, bu nazik devlere odaklanıyor. Hı hı. Bugün de özellikle senin için bu kaynaklardan süzdüğümüz en çarpıcı bilgilere bakacağız. Yani o akıl almaz boyutlardaki kalpleri, solunumları, o benzersiz beslenme şekilleri. Ve tabii sesleri, okyanusları aşan sesleri. Aynen öyle ve o sesler. Amacımız aslında şu, bu inanılmaz canlıların biyolojisini hani o karmaşık bilimsel terimlerden biraz uzaklaştırıp, Evet, daha anlaşılır kılmak. aynen, neden bu kadar özel olduklarını ve tabii karşılaştıkları zorlukları da biraz anlamanı sağlamak. Kaynakların anlattığı hikayeyi en böyle can alıcı noktalarıyla bir araya getirdik diyelim. Harika. Hazırsan dalalım o zaman bu okyanus devlerinin sırlarına. Başlayalım. İlk olarak şeyden bahsetmemek olmaz. Boyutlar. Kaynaklar diyor ki 34 metreye varan uzunluk Hı hı. ve 200 tonu aşan ağırlık. Yani bunu gözünde canlandırmak için söylüyorum. Yaklaşık 33 tane fili yan yana düşün. İnanılmaz bir boyut gerçekten. Sadece fillerle kıyaslamak bile zor. Ama asıl şaşırtıcı olan belki de kalbi. Kaynaklar küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu söylüyor. Evet, evet. O bilgi çok çarpıcı. Ve o devasa kalbin arkasındaki mühendislik, yani çalışma şekli daha da etkileyici aslında. Nasıl yani? Kaynaklara göre özellikle derin dalışlar sırasında bu dev kalp dakikada sadece birkaç kez atabiliyor. Düşünebiliyor musun? Birkaç kez. Sadece birkaç kez mi? Bu nasıl mümkün oluyor? İşte bu hem o derinliklerdeki aşırı basınca dayanıklılık demek, hem de oksijeni inanılmaz verimli kullanma yeteneği. Yani tam bir biyolojik harika diyebiliriz. Muazzam. Ama tabii nefes almak için yüzeye bağımlılar, değil mi? Oksijeni sudan alamıyorlar. Kesinlikle. Memeli sonuçta yüzeye çıkmak zorundalar. Ve yüzeye çıktıklarında o meşhur görüntüyü oluşturuyorlar, o fışkırma. Hani hep gördüğümüz. Aynen öyle. Blow dediğimiz olay aslında o akciğerlerindeki sıcak ve nemli havayı çok güçlü bir şekilde dışarı vermeleri. Hmm, Bu sıcak hava dışarıdaki daha soğuk deniz havasıyla temas edince hemen yoğunlaşıyor ve işte o gördüğümüz buhar bulutunu, yani fışkırmayı oluşturuyor. anladım. Peki ne kadar süre su altında kalabiliyorlar? Genellikle 10 dakika civarı dalıyorlar ama bazı kaynaklar 30 dakikaya kadar su altında kalabildiklerini de belirtiyor. Bu da oldukça uzun bir süre aslında. Evet, bu devasa vücudu düşününce 30 dakika inanılmaz. Peki, bu kadar büyük bir vücudu ayakta tutmak için muazzam bir enerji gerekiyor tabii. Kaynaklar bu enerjinin kaynağı hakkında ne diyor? Şaşırtıcı bir yerden mi geliyor bu enerji? Kesinlikle şaşırtıcı. Yani diyetleri neredeyse tamamen kril adı verilen, hani şu karidese benzeyen küçücük canlılardan oluşuyor. Minicik canlılar mı bu devasa hayvanlar için? Evet, işte işin ilginç yanı bu. Bunu yapmak için de hücum beslenmesi ya da İngilizcesiyle launch feeding denen inanılmaz bir yöntem kullanıyorlar. Hücum beslenmesi. Nasıl oluyor o? Şöyle, ağızlarını devasa bir şekilde açıyorlar ki bu inanılmaz bir açıklık demek ve yoğun bir kril sürüsünün tam ortasına doğru büyük bir hızla atılıyorlar. Adeta hücum ediyorlar. O sırada boğazların altındaki o oluklar akordiyon gibi genişliyor sanırım. Kaynaklar öyle diyordu. Aynen öyle. O oluklar sayesinde tonlarca su ile birlikte krili yutuyorlar. Hatta bazı kaynaklar bu yuttukları su ve kril hacminin neredeyse kendi vücut büyüklüklerine yakın olabildiğini söylüyor. Düşün yani. İnanılmaz bir esneklik gerçekten. Sonra Suyu nasıl ayırıyorlar? İşte orada devreye o devasa dilleri giriyor. Dilleriyle suyu dışarı doğru itiyorlar. Su üst çenelerinden sarkan ve belen ya da balina tarığı dediğimiz yüzlerce plakadan oluşan dev bir filtreden geçiyor. o fırça gibi olan yapılar. Evet, aynen. Kril bu saçaklı plakalara takılıp kalıyor ve balina da onları yutuyor. Çok etkili bir filtreleme sistemi. Peki günde ne kadar kril yiyorlar? Kaynaklara göre günde 4 ila 6 ton kril yiyebiliyorlar. 4 ila 6 ton mu? Evet, bu milyonlarca, belki milyarlarca bireysel kril demek. Her gün. Bu kadar büyük bir canlının, yani varlığını sürdürmek için bu kadar küçük canlılara bu derece bağımlı olması çok düşündürücü gerçekten. Kaynakların altını çizdiği bir hassasiyet noktası bu sanırım. Çok doğru bir nokta. Özellikle okyanus koşulları değiştikçe, iklim değişikliği gibi faktörlerle Evet. bu krile olan aşırı bağımlılık onları gerçekten hassas kılıyor.
Çünkü kril popülasyonları deniz suyu sıcaklığı, asitlik gibi değişimlere karşı çok duyarlı canlılar. Miktarları azalırsa balinalar için büyük sorun demek. Anladım. Peki ya iletişim? Yani bu uçsuz bucaksız okyanusta birbirlerini nasıl buluyorlar, besin kaynaklarını nasıl haberleşiyorlar? Kaynaklar burada sesin gücüne işaret ediyor sanırım. Kesinlikle. Sesleri de kendileri gibi devasa. Nasıl yani? Ne kadar devasa? Hem de nasıl? Mavi balinalar dünyadaki en gürültülü hayvanlardan biri olarak kabul ediliyor. Çok çok düşük frekanslı sesler üretiyorlar. Yani böyle derinden gelen adeta bir gümbürtü gibi düşünebilirsin. Düşük frekanslı. Evet ve kaynaklara göre bu seslerin şiddeti 170-180 desibele kadar ulaşabiliyor. 180 desibel mi? Bu bir jet motorunun kalkış sesinden bile yüksek. Aynen öyle. Ve bu derin, düşük frekanslı seslerin en önemli özelliği ne biliyor musun? Okyanus suyunda yüksek frekanslı seslere göre çok daha az enerji kaybederek inanılmaz mesafelere yayılabilmeleri. Ne kadar uzağa mesela? Kaynaklar ne diyor? Kaynaklar, uygun okyanus koşullarında bu seslerin tam 1600 kilometreye kadar yol alabildiğini gösteriyor. 1600 kilometre. Bu inanılmaz bir mesafe. Kesinlikle. Bu resmen okyanus havzaları boyunca uzanan bir iletişim ağı demek. İşte bu sayede o devasa okyanusta yön buluyorlar, belki besin kaynaklarını haberleşiyorlar, eş buluyorlar, sosyal bağlarını sürdürüyorlar, hayati bir öneme sahip yani. Ama galiba bu hassas iletişim sistemi de günümüzde bir tehdit altında değil mi? Kaynaklar özellikle insan kaynaklı gürültü kirliliğine dikkat çekiyor. Maalesef evet. Bu çok ciddi bir sorun. Özellikle gemi trafiği, düşün sürekli geçen dev konteyner gemilerini. Hı hı. Askeri sonar sistemleri, petrol ve gaz arama faaliyetleri sırasında kullanılan o güçlü ses dalgaları. Bütün bu insan kaynaklı sesler okyanusun doğal ses ortamını yani akustiğini bozuyor. Bir tür akustik sis gibi yani. Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. Bir akustik sis. Bu sis, balinaların kendi türlerinin o hayati önem taşıyan düşük frekanslı seslerini duymalarını, ayırt etmelerini, yani kısaca iletişim kurmalarını engelliyor. Adeta birbirlerine seslenmelerini bastırıyor bu gürültü. Yani bir yandan besin kaynakları, kriller, iklim değişikliği nedeniyle potansiyel olarak risk altındayken, diğer yandan da iletişim kurmaları, birbirlerini bulmaları bu gürültü yüzünden zorlaşıyor. Tam olarak öyle. Bu devlerin yaşamının ne kadar hassas dengelere bağlı olduğunu gösteriyor bu durum. Gerçekten öyle. İşte mavi balinaların dünyasına dair kaynaklardan derlediğimiz bazı çarpıcı noktalar bunlardı. O bir araba boyutundaki kalpleri, milyonlarca minik krili o inanılmaz filtreleme sistemiyle yemeleri ve yüzlerce hatta binlerce kilometreyi aşan o güçlü sesleri. Evet. Bütün bunlar onların ne kadar muhteşem adaptasyonlara sahip olduğunu gösteriyor ama aynı zamanda dediğin gibi ne kadar kırılgan olabileceklerini de ortaya koyuyor. Kesinlikle. Bu kısa yolculuk bile bize bu devlerin sadece fiziksel büyüklükleriyle değil, yaşamlarını sürdürmek için ne kadar incelikli sistemlere ve hassas dengelere güvendiklerini gösterdi. Ve bu da bizi aslında şu düşünceye getiriyor, dinleyicinin de belki üzerinde düşüneceği bir soruya. Neredeyse tek bir besin türüne, yani krile, bu kadar bağımlı olan Hı hı. ve hayatta kalmak için, iletişim için binlerce kilometrelik mesafelerde birbirlerine seslenmeye dayanan bu dev canlılar, iklim değişikliği nedeniyle değişen kril bolluğu veya sürekli artan okyanus gürültüsü gibi, hani böyle daha sessiz gibi görünen, sinsice ilerleyen tehditlerden uzun vadede nasıl etkilenecekler? Evet, bu çok önemli bir soru. Kaynaklar bize şunu düşündürüyor, bu devasa canlıların geleceği belki de bizim okyanuslarla kurduğumuz ilişkiye ve bu hassas dengeleri koruyup koruyamayacağımıza çok yakından bağlı. Gelecekleri biraz da bizim elimizde gibi.